Merhaba arkadaşlar. Bugün yoğurt mayalıyorum. Sağlıklı, kıvamlı bir yoğurt nasıl yapılır? Tüm aşamalarıyla anlatmaya çalışacağım. Burada sütçümden aldığım 7 litre çiğ süt var. 5 litrelik olanı inek sütü, birer litrelik olanları da manda sütü. Dikkat etmemiz gereken birinci nokta. Önce tenceremizi mutlaka su ile çalkalıyoruz. Böylelikle süt kaynarken sütün tencerenin dibine yapışmasını en aza indiriyoruz. Şöyle kenara alıyorum. 5 litrelik sütü bu tenceremde kaynatacağım. Şimdi bu tenceremi suyun önünde şöyle bir çalkalayıp getiriyorum. Tenceremi sudan geçirdim. Manda sütlerini kaynatacağım. Tencereyi de sudan geçirdim. Diğer bir noktada tencerenin büyüklüğü kaynatacağımız süt miktarından en az 1 litre daha büyük olmalı. Bu tencerem 6 litrelik. 5 litrelik sütü bunda kaynatacağım. Bu da 2 litrelik olduğu için zaten bu tencerem 2 litreye göre bayağı büyük. Dikkat etmemiz gereken bir diğer noktada sütü tel süzgeç değil de mutlaka pamuklu bir kumaş veya tülbentten süzmeliyiz. Pamuklu kumaşın veya tülbentin gözenekleri tel süzgece göre daha sık dokuludur. Böylelikle sütün içinde olabilecek yabancı maddeler ve partiküllerin süte karışmasını süzgece göre daha fazla engellemiş oluruz. Süzgeci tencerenin içine alıyorum. Tülbenti de birkaç kat yaptıktan sonra şöyle içine koyuyorum ve sütleri içine süzmeye başlıyorum. Önce manda sütlerini süzüyorum. Şimdi süzgeci diğer tencereme alıyorum. Bunu ocağa alıyorum. Bu şekilde süzdükten sonra bu tenceremi de ocağa alıyorum. Sütlerimi ocağa aldım. Şimdi ocağı yakıyorum. Tamamen harlı yapmıyoruz. Böyle bir tık ayarını düşürüyoruz. Harlıya yakın ama harlı değil. Sütün taşmaması için neler yapabiliriz? Sütü ocağa aldıktan sonra süt taşmasın diye tencerenin başında dakikalarca beklemek yerine aldığımız sütün ocağın hangi gözünde kaç dakikada kaynadığını önceden tespit etmek gerekir. Benim bu tencerem 5 litre sütü ocağın büyük gözünde harlıya yakın bir alevde 20 dakikada kaynatmaya başlıyor. Böylelikle süt taşacak diye ocağın başında dakikalarca beklemiyorum. Bu tenceremde ocağın orta gözünde yine harlıya yakın bir alevde 10 dakikada kaynamaya başlıyor. Sizler de böyle bir tecrübeyle işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu işlemi yaparken unutmamak için alarm da kurulabilir. Bunu tecrübe ettiğimiz zaman diğer işleri bertaraf etmiş oluruz. Eğer her seferinde değişik miktarda süt alıyor ve ocağın değişik gözlerinde kaynatıyorsanız o zaman en güzeli süt taşı kullanmaktır. Süt taşı şöyle bir aparat. Süt taşı hem sütün kaynamaya başladığını tıkırdayarak haber verir hem de sütü havalandırarak kaynamasını sağladığı için sütün taşmasını önler. Süt taşı denen bu aparat fiyatı oldukça uygun ve mutfak eşyası satılan her yerde rahatlıkla bulunabilir. Süt taşı konan tencerede ocağın alevi tamamen harlı olmamalıdır. Zaten süt kaynatılırken de tamamen harlı ateşte kaynatmıyoruz. Harlı ateş sütün tencerenin dibine daha çok yapışmasını sağlar. Elinizde gümüş kaşık veya gümüş kepçe varsa süt tenceresine koyduğunuz zaman bunlar da sütün taşmasını önler. Ocağın alevini kısık ateşe getirip tencerenin üzerine bir tahta kaşık veya spatula koyarak da sütün taşmasını önleyebilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Bunun dezavantajı ise süt çok geç kaynar. Ne zaman kaynadı, ne kadar kaynadı kontrol etmemiz zorlaşır. Şimdi süt taşını da 5 litrelik sütümün içine alıyorum. Ve artık sütleri kaynamaya bırakıyorum.
Bu sütüm az olduğu için hemen kaynamaya başladı. Kıvamlı yoğurt elde etmenin yollarından biri de sütü bu şekilde bir kaşık veya kepçe yardımıyla havalandırmaktır. Bu yöntemle sütü çok kaynatmadan içindeki suyun daha çabuk buharlaşmasını sağlayabiliriz. Şimdi saate bakıyorum ve sütü tam 10 dakika kaynatıyorum. Bu süreden daha uzun kaynatmamak gerekir. Çünkü süt daha uzun süreli kaynarsa sütün içindeki proteinler denatüre olur, yani bozulur. Protein içeriğinden zayıf bir yoğurt elde etmiş oluruz. Ama eğer bu 10 dakikalık süre içerisinde kaşıkla karıştırıp böyle havalandırmak isterseniz o zaman ocağın alevini orta kısın birazcık üzerine çıkarabilirsiniz. 10 dakikadır kaynamakta olan sütümü artık ocaktan alıyorum. Bu da kaynamak üzere. Ocağın bu gözünü alıyorum. 20 dakika dolduğunda gerçekten süt kaynamaya başlıyor. Dışarıdan gelen sütün soğuk olması sütün kaynama süresini artı eksi 1 dakika etkileyebilir. Bu sütüm de tam 20 dakika oldu ve süt taşı tıkırdamaya başladı. Artık kaynamak üzere o da. Sütleri içinde kaynattığımız kaplar yerine imkan dahilinde cam, toprak veya emaye kaplara aktararak onların içinde mayalamamız her zaman tercihimiz olmalı. Çünkü metal kaplarda uzun süre bekleyen yoğurt kabın bileşiminden etkilenebilir. Ama cam, toprak ve darbe almamış emaye kaplarda böyle bir risk söz konusu değildir. Bu sütleri soğumaya bırakıyorum. İnek sütü de tamamen kaynamaya başladı. Süt taşı bu şekilde tıkırdayarak hem sütün kaynadığına haber veriyor hem de sütü havalandırarak sütün taşmasına engel oluyor. Şimdi saate bakıyorum. Bunu da 10 dakika kadar kaynattıktan sonra ocağı kapatacağım. Süt taşı daha çok alevini ayarlayamadığımız ocaklarda çok işe yaramaktadır. Odun alevinde, dışarıda, köy gibi yerlerde sütü kaynattığımız zaman alev yüksek olsa bile sütün taşmasını önler, sütü bu şekilde havalandırarak kaynamasını sağlar. Yaklaşık 10 dakikadır kaynayan inek sütünü de içinde mayalayacağım kablara alıyorum. Süt taşını tencerenin içinden çıkarıp şimdi kalan sütleri de çömleklere döküyorum. İnek sütüyle manda sütü birbirine karışmasın diye böyle çömleklerin kenarına işaretler koydum. Bunları da soğumaya bırakıyorum. Süte katacağımız maya nasıl ve ne kadar olmalı? Mayamız taze olmalı. Mümkünse sütçümüzden taze yoğurt mayası almalıyız. Çünkü evdeki yoğurdumuz sütçüdeki yoğurda göre daha fazla beklemiş olabilir. Yoğurt mayası ne kadar taze olursa, yani yoğurt bakterileri ne kadar genç olursa mayalayacağımız sütün yoğurdu da o kadar lezzetli olur, daha geç bayatlar ve daha geç ekşir. Mayamız eski olursa yoğurdumuzun ekşimesi de o kadar hızlı olur. Sütü mayalama sıcaklığının üstündeki bir sıcaklıkta mayalarsak yoğurdumuz sulanır. Sulanmaktaki kasıt yoğurdun cıvık olması değil. Böyle yoğurdun sarı suyu bir tarafta, katı yoğurdu bir tarafta kalır. Yani homojen bir ürün elde edilmez. Sütü mayalama sıcaklığının altındaki bir sıcaklıkta mayalarsak da yoğurdumuz sümüksü bir yapı alır. Yani süner. Ama sonuçta yoğurttur. Fakat tadı ve görüntüsü hoş değildir. Sütün mayalanma sıcaklığına gelip gelmediğini genelde kabın dışına elimizi dokundurarak 5'e kadar sayarız. Bu süre içinde elimiz yanmıyorsa sütün mayalanma sıcaklığına geldiğini anlarız. Ya da serçe parmağımızı sütün içine daldırarak yine 5'e kadar sayarız. Parmağımız yanmıyorsa sütümüz mayalanma sıcaklığına gelmiş demektir. Ama çömlek kaplarda kabın dışına dokunarak test etmek yanıltıcı olur. Çünkü çömlek kaplar geç ısınır ve geç soğur.
Bu kaplarda sütün mayalanma sıcaklığına gelip gelmediğini mutlaka serçe parmağımızla test etmemiz gerekir. Sütün bilimsel mayalama sıcaklığı 42-45 santigrat derece arasındadır. Piyasada bu amaç için satılan termometreler bulunmaktadır. Dilerseniz bu termometrelerden alıp optimum sıcaklıkta, yani 42-45 santigrat derece arasındaki bir sıcaklıkta sütünüzü mayalayabilirsiniz. Sütümü genelde 4-5 litrelik emaye veya cam kablarda mayalayarak ağzı açık olacak şekilde fırına koyuyorum. Çünkü fırının her tarafı kapalı ve izoleli olduğu için mayalanma sürecinde ısı kaybı pek olmuyor. Bu da mayalanma için yeterli oluyor. Fakat bu küçük kaplarda, bu şekilde çömlek kaplarda mayaladığım zaman fırını mutlaka yoğurt ayarına getiriyorum. Çünkü küçük kaplarda süt çok çabuk soğuyarak mayalanma sıcaklığının altına düşüyor ve mayalanma gerçekleşmiyor. Bu küçük çömlek için şu anda fırınım yoğurt ayarında. Diğer sütleri mayalayıp fırına koyduktan sonra fırını kapatacağım. Çünkü bütün sütlerin sıcaklığıyla sütler mayalanacaktır. Sütü mayalarken 1 litre süt için 1 çay kaşığı dolu dolu sulandırılmamış yoğurdu maya olarak kullanmak yeterlidir. Mayayı fazla eklersek yoğurdumuzun ekşime hızını arttırmış oluruz. Dolaptan çıkardığımız maya soğuk olduğu için 1 yemek kaşığı kadar sütle hem sulandırıp hem de sıcaklığını dengeliyoruz. Bu toprak kasedeki süt miktarı az olduğu için mayalama sıcaklığına geldi. Şimdi onu mayalıyorum. Mayamı şöyle bir kaba alıyorum. Ve şöyle 1 çay kaşığı kadar, hatta daha az, böyle kaymağını bozmadan kenardan sütüme ekleyerek iyice karıştırıyorum. Bu kaseyi fırınıma alıyorum. Bu sütüm de yeterince soğudu. Şimdi bunu da mayalayacağım. Bu sütüm içinde yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar maya kullanıyorum. Şöyle kaymağını bozmadan kenarından yer açıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar yoğurttan alıp kenardan içine ekleyerek iyice karıştırıyorum. Ve bunu da fırına alıyorum. Bu sütüm de soğudu. Artık bunu da mayalıyorum. Burada da yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar maya kaldı. Hepsini ekleyeceğim. Şöyle kenarından ekliyorum ve kaşığı tencerenin dibine değdirmeden şöyle karıştırıyorum. Çünkü metal kaşık emaye tencereye zarar verebilir. Bu sütü de diğer sütlerimin yanına fırına alacağım. Sütünüzü mayaladıktan sonra fırına koymak istemezseniz tencerenin kapağını kapatıp üzerine de bir sofra beziyle iyice sarıp mayalanmasını bekleyebilirsiniz. Bu şekilde ısı kaybı minimuma iner ve sütünüz güzelce mayalanır. Bu şekilde mayaladığınızda yoğurdunuz kaymaklı bir yoğurt olmaz. Kaymağı çok ince, zayıf bir yoğurt olur. Kaymaklı bir yoğurt seviyorsanız şöyle kapağını açıp üzerine bir süzgeç koyarak yine aynı şekilde iyice kapatarak mayalanmasını sağlayabilirsiniz. Süzgeç yerine şöyle 2 tane spatula ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Burada amaç sütün hem mayalanırken o kaymağının erimemesi için hava alması, hem de üzerine örteceğimiz bezin sütün içine düşmesini engellemek. Şimdi bu sütü de fırınıma alıyorum. Fırında yaklaşık 4-5 saat kadar bekletiyorum. Bu süre sütlerin mayalanması için yeterlidir. Mayalanan sütleri fırından çıkardım. Tezgahın üzerinde şöyle 10-15 dakika kadar beklettikten sonra buzdolabına alacağım. Buzdolabında da en az 24 saat beklemesi gerekiyor. Mayalanma sürecinde bazen aksilikler olabilir. Sütümüz ister fırında ister örtü altında 4-5 saatlik bekleme süresi sonunda hala mayalanmamışsa 1-2 saat daha bekletmemiz gerekir. Bu süre sonunda yine de mayalanmamışsa sütümüze daha önce eklediğimiz miktarda maya ilave ederek ikinci kez mayalamalıyız. Fırını 50 santigrat dereceye getirip ikinci kez mayaladığımız sütü 1 saat kadar bekletmeliyiz. 1 saatin sonunda fırını kapatıp 1 saatte kendi sıcaklığında beklettiğimizde sütümüz mayalanmış olacaktır. Böylece mayalanmamış sütümüzü kurtarmış oluruz.
24 saatin sonunda artık yoğurtlarımı buzdolabından çıkarıyorum. Bu manda sütünden yaptığım yoğurt. Bakın ne kadar eğsem de büksem de ki sadece 10 dakika kaynattım. Ters çevirmeye cesaret edemiyorum ama şu kadar bakın bakın bakın. Kesinlikle en ufak bir oynama olmadı. Şu da manda sütünden yaptığım yoğurt. Şimdi de inek sütünden. Bu da inek sütünden yaptığım yoğurt. Görüyorsunuz çatlakları. Biraz daha zorlasam akabilir. Şu da inek sütünden yaptığım yoğurt. Bakın eğince hemen kırılmalar başladı ve hemen. Aslında çok güzel mayalanmış. Ama yine de manda sütü bakın hemen şöyle. Bakın hemen eğdikçe kırılmalar oluyor. Görüyorsunuz. Şöyle kaymaklarını almadan önce bir de ters çevireyim. Gerçekten ne kadar kıvamlı olduğunu gördünüz. Koca tencereyle bile ters çevirdiğim halde hiçbir etkilenme olmadı. Aradaki farkı göstermek için 2 ayrı sütle yoğurt mayaladım. Her ikisini de aynı sürede kaynattım. Aynı mayayla mayaladım. Aynı fırında ve aynı sürede tuttuğum halde manda yoğurdu oldukça kıvamlı bir yoğurt oldu. İnek yoğurdunun manda yoğurdu kıvamında olabilmesi için sütün ya uzun süre kaynatılması gerekir ya da süte süt tozu, jelatin ve benzeri maddeler ekleyerek yoğurdu kıvamlı hale getirmemiz gerekir. O zaman da doğal ve organik bir yoğurt elde etmemiş oluruz. Çok kaynattığımızda da proteinlerden yoksun, besin öğeleri zarar görmüş bir yoğurt elde ederiz. Yoğurdu kıvamlı yapan sütün içindeki yağsız kuru madde miktarıdır. Piyasada satılan çiğ sütler genelde inek sütüdür ve yağsız kuru madde oranı yaklaşık %8 civarındadır. Oysaki manda sütünün yağsız kuru madde miktarı %12'nin üzerindedir. İşte bu yüzden manda sütünün yoğurdu daha kıvamlıdır. İlle de kıvamlı bir yoğurt elde etmek istiyorsak sütü çok kaynatmak yerine katı madde oranı yüksek olan koyun sütü, manda sütü veya bu sütler ile inek sütünü karıştırarak elde edeceğimiz sütle hem kıvamlı hem de sağlıklı bir yoğurt elde edebiliriz. Katı madde oranı yüksek sütlerin tek dezavantajı fiyatının inek sütüne göre pahalı olmasıdır. Sütçüm manda sütünün litresini inek sütünün yaklaşık 3 katı fiyatına satmaktadır. İlk kez inek sütü ile yoğurt mayalayacak olan arkadaşlar, sütünüze dışarıdan bir şey eklemediyseniz veya uzun süre kaynatmadıysanız yoğurdunuzun piyasadaki yoğurtlar gibi kıvamlı olmasını beklemeyiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Bu sizin becerinizle veya beceriksizliğinizle alakalı bir durum da değil. Ben yaptım, benim yoğurdum taş gibi olur ve benzeri ifadeler sizi aldatmasın. Yoğurdun taş gibi olması kişiye ait bir beceri değildir. Sütümüz taze sağılmış, yağı alınmamış, su katılmamış, mayalama sıcaklığına dikkat edilmiş, hele de yağsız kuru madde oranı yüksek bir sütse yoğurdunuz zaten çok güzel ve kıvamlı olur. Birazdan yoğurtların üzerindeki kaymakları alacağım. Yoğurdun kaymağı çok lezzetli bir kahvaltılıktır. Kaymaklarını aldıktan sonra bu yoğurt kablarının kapaklarını kapatıp buzdolabına koyacağım ve artık tüketime hazırdır. Şimdi önce inek yoğurdundan bir kaşık alıp tabağa koyacağım. Halbuki çok güzel mayalanmış. Şöyle göstereyim kaşıkta. Bu da manda sütü. Bu da çok güzel mayalanmış. İnek sütüyle mayalanan hemen dibinde bakın suyu oluşmaya başladı. Çünkü yumuşak bir yoğurt.
Bakın bunun içinde en ufak bir sulanma yok. Katı duruyor. Yoğurtlara da baktığınız zaman inek sütü hemen suyunu koyverdi ama manda sütünde hiçbir değişme yok. Bu tamamen içindeki kuru madde oranı ile ilgili. Buradan da yine bu şekilde yoğurdun kıvamını görüyorsunuz. Bu da gayet güzel. Ama daha yumuşak, daha sulu bir yoğurt. Şöyle. Yoğurdun kaymağı oldukça güzel bir kahvaltılıktır. Tavsiye ederim. Kısaca özetlersek, kıvamlı ve sağlıklı bir yoğurt elde edebilmek için sütümüz kaliteli olmalı. Yani yağı alınmamış, su katılmamış, kuru madde oranı yüksek olan bir süt ya da süt karışımı olmalı. Sütü çok kaynatarak yapısını bozmamalıyız. Mayalama sıcaklığına dikkat etmeliyiz. Mayamız genç olmalı. Sütü mayalayacağımız kap, emaye, cam veya çömlek olmalı. Bir de hijyen kurallarına, yani temizlik kurallarına dikkat etmeliyiz. Hepsi bu. Herkes evinde sütünü mayalayıp sağlıklı yoğurdunu kendisi yapsın isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet, şifa olsun.